Selamlar. Bugün sizlere düşük sistemli yani sistem gereksinimleri düşük olan bir online araba oyunu tanıtacağım. Oyunumuzun adı Life for Speed. Bu oyunu isterseniz tek kişilik oyunda kendi halinize takılarak da oynayabilirsiniz. Veya çok kişilik oyundan sunucu listesinden sunuculara göz atabilirsiniz. Ya da arkadaşınızla oynayacaksanız geçici bir sunucu açıp arkadaşınızla beraber oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar önce oyunun sitesine bir göz atalım. Ondan sonra oyunumuza geçelim. Şuraya LFS.net yazıyoruz. Siteye girdiğimizde böyle bir görüntü bizi karşılıyor. Burada Free Game Download yazıyor ya da oyunla alakalı içerikleri falan satın alıyorsunuz. Şu download kısmından oyunu indirebilirsiniz. Burada indirdiğiniz zaman oyunun son sürümünü ve tam sürümünü indirmiş oluyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Bu oyun paralı olmakla beraber demo sürümü bulunmakta. Bu demo sürümü de yine buradan indirdiğiniz zaman karşınıza çıkıyor. Yani bu oyunu indiriyorsunuz. Şimdi oyuna geçelim. Ben buradan diyorum ki çok kişilik oyun. Şunu da söyleyeyim. Bu oyun paralı fakat demo sürümünde ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben bu oyunu satın aldım. Fiyatı maalesef ki fazla yüksek yani. Yanlış hatırlamıyorsam en son 750 lira gibi bir fiyatı vardı. Eğer ki demoda denemek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız çok kişilik oyuna girdiğiniz zaman burada sunucu listelerinde demo seçeneği var. Demo hayır yazıyor. Bunu evet derseniz işte demo serverları falan da gözüküyor. Buradan yeniliyorsunuz ve demo sunucular da karşınıza çıkıyor. Peki demoda neler kullanabiliyorsunuz? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar demoda sadece Blackwood yani bizim sanayi dediğimiz harita. Çünkü arka tarafında bir sanayi bulunuyor. Böyle dar yolları falan var. Sanayi dediğimiz bu harita mevcut. Bu haritanın da tamamı açık olmuyor. Sanayi kısmı kapalı oluyor. Asıl önemli olan kısım kapalı. Pist tarafı açık oluyor. Bu pist tarafı şu görmüş olduğunuz daha belirgin renkli olan yer, açık renkli olan yer. Şöyle bir alana sahip oluyorsunuz ve demoda sadece bu kısma erişebiliyorsunuz. Araba olarak da tabii yine kısıtlısınız. Arabalarınızı 3 tane arabamız var. Burada benim mod gözüküyor. Birazdan onlara da değineceğim. Garaja gelelim. Otomobil kısmında. Şu XFG dediğimiz araç, XRG dediğimiz araç ve FBM yani F1 aracımız var. Bu 3 aracı kullanabiliyorsunuz demoda. Biz eskiden böyle şey yapardık. Demoda oynardık full. O zamanlar hani böyle 60-70 tur o haritada attığımı hatırlıyorum. Gerçekten öyle zevk de alıyorduk yani yalan değil. Gece 3'lere 4'lere kadar oynuyordum. Şimdi ben bir sunucuya gireceğim ve bu sunucu tabii ki bu sunucu S3 sürümünde yani tam sürüm demo değil. Yani tüm araçlara ve haritalara erişebildiğimiz sürümde oyunun sisteminden tamamen bahsetmeye çalışacağım. Aklıma geldikçe ve dilim döndüğünce sizlere anlatacağım. Arkadaşlar garaja girdiğimiz zaman burası oyunun kendi araçları yani oyunda var olan araçlar ve burada gördüğünüz gibi modlar kısmı var. Bu modlar kısmı oyunun içinde dahil olan ve başkaları tarafından yapılan modlar. Başkaları tarafından yapılan araçlar. Bu araçlar da çok kaliteli. Zaten artık insanlar neredeyse bu var olan araçlarla oynamıyor. Modlar kısmındaki araçlarla oynuyor ve bu araçlar gerçekten hem kaliteli yani birçoğu bayağı kaliteli. Aynı zamanda hali hazırda direkt buradan kullanabiliyorsunuz. Ben bir de oyunla alakalı hemen aklıma gelmişken şundan bahsedeyim. Arkadaşlar bu 6U ve daha önceki sürümlerde S2 kilidini ve S3 kilidini ücretsiz bir şekilde farklı yollardan yani yasal olmayan yollardan açabiliyorsunuz. Yani açıkçası biz de eskiden böyle yapıyorduk. Fakat bu son sürümlerde bu mümkün değil ve eski sürümlerde bu mod sistemi falan yok. Onu da söyleyeyim. Bununla alakalı bilgileri ben vermek istemiyorum çünkü böyle bu yasal bir şey değil. Ben daha önce bununla alakalı bir video çekmiştim fakat videom telif yedi doğal olarak. Sadece benim videom yedi onu da bilmiyorum neden olduğunu. Ama tabii bunun için bir itirazda bulunamazdım çünkü yasal bir şey değil yaptığım. Gösterdiğim bir şey sonuçta. Bununla alakalı videoları YouTube'da bulabilirsiniz. Ben bunlara değinmek istemiyorum. Ben oyunu satın alma taraftarıyım şu an için. YouTube'a LFS 6R S2 kilidi açma falan yazarsanız muhtemelen bulursunuz. Çok zor bir şey değil. Belki zor gibi gelebilir ama kolay bir aslında. Yapımı evet kolay aslında. Neyse. Bu konuyu uzatmayayım. Şimdi burada onaylanmış modlar kısmı var. Bir de hepsi var. Biz hepsine basıyoruz. Burada o kadar fazla mod var ki işte uçaklar falan her şey var. Şunlar havada gidiyor bilmem ne. Burada 500'den 700'den fazla falan mod vardı sanırım. Şöyle bak. İnin bitmiyor abi. İnin bitmiyor. Şimdi ben size mesela ne bileyim burada bir Supra var. Ben bunu ilk defa görüyorum. Yeni gelmiş herhalde. Araç güzelmiş. Ben bunu ilk defa deniyorum. Ve mesela kaza yaptığınızda hasar oluşuyor. Şöyle onu da göstereyim. Mesela kaza yaptım. Şöyle bir saniye açayım. Gördüğünüz gibi tabi daha fazla çarptıkça daha fazla hasar alıyorsunuz falan. Daha da detaylı öğrenmek istiyorsanız, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız benim kanalımdaki diğer LFS videolarına göz atabilirsiniz. Zaten orada da mevcut. Onları izleyin. Daha iyi anlarsınız benim demek istediklerimi. Dönebileceğiz mi? Döndük abi çok iyi. Gördüğünüz gibi
Böyle bir otobüs modumuz mevcut. Başka neleri gösterebilirim? Bunlar benim sevdiğim favori araçlardan olduğu için bunları gösteriyorum. Şu aracı gösterebilirim. Böyle renk seçenekleri de mevcut bu arada. Mesela bu modda ne var? Farı açtığınız zaman ibrelerimizdeki ışıklar yanıyor. Bazı araçların farları açılıp kapanıyor. Moda göre değişiyor. Dediğim gibi bu araçlar tamamen mod. Oyun yapımcılarına ait değil yani. Ve tabi lisanslı araçlar değil. Bunun en büyük sebeplerinden biri muhtemelen kaza sisteminin olması. Hasar alma sisteminden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Oyun gerçekten sistem olarak yani düşük sistemle oynayabileceğiniz bir oyun ve bu Türkiye şartlarında bence tercih edilebilecek bir oyun. Ve bir araba oyunundan daha fazlası aslında göstereyim. Hem otobüs var, ne bileyim araba var, de motor var, ATV var, bir sürü şey var. Şurada bir motorumuz var mesela, onu da göstereyim. Bunların bende uzun uzun videoları var, kanaldan izleyebilirsiniz. Mesela böyle bir anda kalkarsanız takla atarsınız. Şöyle sırf göstermek için bir şey yapayım. Motor kontrolleri bayağı zor. Allah. Gördüğünüz gibi böyle yamulabiliyorsunuz. Yani oyun bu şekilde ve bir drift aracı seçelim bir de. Layout sistemi var oyunda. Layout sistemiyle şu gördüğünüz bazı bariyerleri falan ekleyebiliyorsunuz ve bu sayede şey yapıyorlar. Haritalara böyle düzenleme yapıp işte drift pisti diye drift pistleri falan yapıyorlar. Drift sunucuları falan da mevcut. Orada saatlerce takılabilirsiniz yani kafanıza göre. Arkadan da müziği açtığın zaman 10 numara abi, gayet keyifli oluyor. Tek sıkıntı bu S3 sürümünün çok pahalı olması. Ben bununla alakalı zamanında mail de attım ama maalesef yapılacak bir şey yok dediler. Mesela işte Tofaş modu var. Tofaş modu koymuşlar. Yani Tofaş modu var yani. Bunları Türkler koyuyor genelde. Tırlar var, kamyonlar var. Çok kaliteli bir kamyon vardı. Onu da bulabilirsem şu an burada kalabalık içinde gösteririm. Heh, şu kamyon mesela çok detaylı abi. Hemen göstereyim size. İçi bayağı iyi. Gördüğünüz gibi. Fizikleri de 10 numara yani. Çok güzel, keyifli sürüyorsunuz. Tabi harita olarak yine çok fazla harita yok oyunda. Keşke olsa. Şimdi bir de şey yapalım. Haritaları göstereyim. Pistleri. Şöyle Westil az önce bulunduğumuz harita. Blackwood sanayi. Bu da en çok tercih edilen ikinci harita diyebiliriz aslında. İşte o demo dediğim sürümde sadece şu mouse imleciyle göstermiş olduğum yerler var. Şurası değil. Şurası kapalı. Şuradan şöyle şurayı turluyorsunuz abi. Bir de şu pist tarafı var. Pistten çıkıyorsunuz zaten. Bir de şu arka tarafın sadece şurası var. Park alanı var. Buralar kapalı abi. Bu, zaten şu taraf sanayi kısmı. Burası tam sürümde açılıyor. Gerçi S2 sürümünde de açılıyor da. Arkadaşlar oyun bu şekilde, gördüğünüz gibi elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım oyunu. Tanıtmaya çalıştım. Umarım bu video çok fazla insana ulaşabilir. Daha fazla kitlelere bu oyunu yayabiliriz yani. Gerçekten fizikleri çok başarılı. 10 numara fizikleri olan bir oyun. Fakat tabii ki daha geliştirilmesi gereken çok fazla şey var ki gece gündüz döngüsü gibi bazı şeyler gelecek oyuna. Oyun motoru falan değişecekti sanırım en son. Biz o güncellemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. O güncelleme de geldiğinde tadından yenmez diye düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Siz de yorumlarda oyun hakkında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. İşte bu oyuna bu para verilir mi? Ya da bu oyunu ilk defa mı görüyorsunuz, duyuyorsunuz? Bunları falan belirtebilirsiniz. Zaten daha önce de bir video çekmiştim bu oyuna 600 lira verilir mi diye. O zaman 600 liraydı. Şu an 750 liraya çıktı oyun. En büyük artısı oyunun tabii düşük sistemli ve fiziklerinin çok iyi olması. Neyse o zaman daha fazla uzatmayalım abi. Ben oyunun indirme linkini de açıklamaya bırakırım. Ayrıca bizim Discord sunucumuz var. Oraya gelip bize oyunla alakalı sorular sorabilirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.